Ve bu bölümde sizinle Bitcoin ile tanıştım. 2011 senesinden bu yana dile kolay tam 9 senede, özellikle ama son 3 senede yaptığım Bitcoin alsatlarında yaşadığım, biriktirdiğim anıları, daha doğrusu acı ve tatlı tam 9 maddede itiraflarımı en samimi şekilde şöyle karşılıklı sohbet havasında sohbet eder gibi sizlerle paylaşacağım. O günlerden bugünlere de biliyorsunuz kuşkusuz hem maddi hem de manevi bedeller ödeyerek geldik. İşte o yüzden bu 9 maddede itiraflar, bu bilgiler kuşkusuz ister Bitcoin altcoin alsatları yapın, günlük haftalık alsatlar yapın, isterseniz yok abi ben alacağım elimde tutacağım deyin veya bu işlere ben yeni başlıyorum deyin dostlar. Bence her türlü size çok fayda sağlayacak, oyunu kuralına göre oynamanıza yardım edecek ve bu nedenle de daha az para kaybedip mümkünse de daha çok para kazanabileceksiniz dostlar. Anahtar fikir ne biliyor musunuz abi? Bakın hani hep diyoruz ya burada size, kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz rakamlarla yatırım yapın, alsat yapın eğer yapacaksanız diye. Mottomuz bu ya dostlar. Çünkü ilk önce zarar etmemek ve sonrasında da mümkünse para kazanmamız gerekiyor ya. Ama bunu geliştirmek, bunun bir adım ötesine geçmek istiyorsak da kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz o rakam var ya, o rakam. İşte o rakamı yükseltmek gerekiyor dostlar. Level atlattırmak gerekiyor. Benim şahsen 2017'den beri kaybetsem bile üzülmeyeceğim rakamla şimdiki rakam arasında gerçekten bir fark var. Bu benim için naçizane bir başarı dostlar. Siz de böyle bir başarı yakalamak isterseniz bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca izlemekle de kalmayın. Kendinize notlar çıkarın ve bakın fazla kafayı bulandırmadan yalnızca bir şeyi takip ederek çok güzel kazandığım da oldu ama o şey acaba neydi dostlar? İşte bu soruların bütün cevabı bu videoda ve bakın hem 2017'deki başarısızlıklarım, hatalarım var ama bu video üzerine düşünürken, hatalarımın listesini çıkartırken ne mutlu ki 2018'den itibaren aynı hataları yapmamışım abi ve kendimce level atlayabilmişim. Başlarda hata yapsanız da o nedenle sonrasında bu hataların tekrar edilmeden iyi bir trader seviyesine bam bam yükselmek gerekiyor. Yoksa Bitcoin alsat yapanların da tarihi zaten bugüne kadar böyle çok sert, çok acımasız hatalarla dolu. İşte beklemekten yoruldum, tüm Bitcoinlerimi keşke 8 dolardan satsaydım diye pişmanlık duyanlar, Bitcoinlerinin tanesini 14 dolardan sattığı için mutlu olanlar. Bakın şu an bir tanesi 9000 küsür dolar, adam 14 dolardan bir tanesini sattığı için mutlu oluyor. İşte bunları, bu hatalardan çıkan dersleri bu videoda konuşacağız ve biliyorsunuz Ledger çekilişimizde Cuma günü yapıyoruz. Bu videonun açıklama kısmındaki formu doldurmayı, kanalıma abone olmayı, zile dokunmayı ve en az bir tane yorum yazmayı sakın unutmayın. Hatta siz de kendi deneyimlerinizi, hatalarınızı, başarılarınızı yazarsanız süper böyle bir sohbet ortamında yaratmış oluruz. Hadi bakalım bam bam başlıyoruz. Şimdi birinci itirafım şu abi. 2011'de dijital reklamcılık ajansında büyük markaları yönetirken, onların dijital stratejilerini hazırlarken etrafımda hep böyle güzel kafalar vardı. Yani böyle dijital okuryazar insanlar, zihni açık insanlar vardı. Bir tanesi içlerinden bir tanesi Bitcoin'le yatıp kalkıyordu biliyor musunuz? Yani bakın yıl 2011'den bahsediyorum. 9 sene öncesinden bahsediyorum. Ben de inandım. Dedim ki bir 100 dolarlık ya alıvereyim dedim. Böyle girdim Google'a, how to buy Bitcoin yazdım. Tabii şimdiki gibi böyle borsalar, exchange'ler, Binance'ler, onlar bunlar çıkmıyor. Bir 10 dakika falan böyle aradım, baktım, herhangi bir şey yok. Tamam ya, ne yapacaksın dedim yani. Kapattım çıktım. Ama işte keşke kapatmasaydım. O gün 100 dolarlık Bitcoin alsaydım. Sonrasında işte yükselişlerde falan bunu satsaydım tam 2 trilyon param olacaktı dostlar. Dolayısıyla bu benim en büyük pişmanlıklarından biridir ama tamam yani böyle 5-6 sentten alıp 19-20 bin dolara kadar beklemek belki hayal ama bu gerçekten benim pişmanlıklarımdan bir tanesidir. Bunu böyle açık yüreklilikle söylemek istiyorum size. Şurada zaten biz bize sohbet ediyoruz abi. Dolayısıyla bakın, inandığınız bir şey varsa muhakkak peşinden gidin ama rakam olarak abartmayın dostlar. Kaybettiğinizde sizi sarsmayacak bir rakamla bence girmek lazım eğer girmek istiyorsak. Şunun da farkında olun bakın. İş bitince yani Bitcoin böyle 10 bin dolar, 20 bin dolara yükselince keşke böyle sakız parasıyken ben o Bitcoin'i alsaydım, bütün paramla böyle alsaydı falan da demeyin abi. Bu hataya düşmeyin. Çünkü Bitcoin yükseldikten sonra bunu söylemek çok kolay. Ama o zamana dönseniz yine bütün paranızı basamazsınız. Basmayın da zaten abi. Ben bütün paramı basmanın değil abi, 100 dolarlık alamamanın pişmanım.
pişmanlığındayım. Açık ve net. Ha, bütün paramı bassaydım belki yani şu an katrilyoner falan olacaktı ama neyse, o konuya hiç girmiyorum. Her neyse, şimdi ikincisi yine 9-10 sene önce çok bildiğiniz o büyük markalar var ya, işte onlara gidip Facebook, Twitter ve Instagram'ı anlatıyorduk. Diyorduk ki bakın böyle buralarda müthiş fırsatlar var. Marka iletişiminizi burada yapabilirsiniz diyorduk ama o dönem Twitter bile Türkçe değildi. Hani böyle dönemi hatırlamanız için söylüyorum. Bu sosyal medya ağları çok daha fazla popüler hale gelecek diye böyle bütün o büyük markalara dil döküyorum abi. Ya o zaman işte kendimi şimdi şunu sorguluyorum. Abi hani sen böyle gidiyorsun anlatıyorsun da abi git ya, hani o kadar anlatıyorsun, o kadar biliyorsun, madem git hisse senetlerinden 3-5 bir şey toplasana. Yok abi, yok yani, gerçekten bu benim itiraflarımdan bir tanesi. Gerçekten üzüldüğüm noktalardan bir tanesi. Üçüncüsü de bakın daha bitmedi, daha çok var, çok. Üçüncüsü de yıl geldi 2013'ün sonuna. Reklam ve pazarlama dergisi Campaign Tiara yazılar yazıyorum ve 2014 yılında trend olacak, dijitalde en çok öne çıkacak olayları işte böyle bir makaleye döktüm. Yazıda 4. maddede Bitcoin'e yer ayırdım ve Bitcoin madenciliğinde fırsatlar var. Bitcoin internetin para birimi olacak dedim dostlar. Bakın yıl 2013'ün sonu. Oldu da ama hani salak kafa, gerçekten salak kafa diyorum ya. Gidip alsana abi 3-5 bir şey. Hayır, hala almıyorsun yani. Gerçekten kızıyorum kendime. O zaman diyorum yani Eren sen hiç yatırımcı kafası falan yokmuş yani. 2013-2014 yıllarından bahsediyorum. Bunlar benim pişmanlıklarım, bunlar benim itiraflarım dostlar. Bunların oluşmasından sebep olan şey üzerine de bu arada ben çok düşündüm ve kendim haricinde de tek bir sebep buldum dostlar. Aşırı volatil, yani oynak piyasalar. Bitcoin eğer altının 100 senede yaptığı hareket var ya, onu böyle 2 senede bir çırpıda yapmasaydı, yükseliş böyle daha uzun sürelerde daha yavaş yavaş gelseydi dostlar, bu pişmanlıkları ben arkada bırakmayacaktım. Bu itiraflar, bu pişmanlıklar belki olmayacaktı. Dolayısıyla sert hareketler şu an belki size keyif verse de, bakın dönüp baktığınızda sizde gerçekten tarihi pişmanlıklar yaratabilir. Gerçi bunlar yine bir şey değil abi. Bakın hiçbir şey değil. Bitcoin ve altcoin'lerde her şeyden, hatta elinizdeki kapitalden, elinizdeki paradan bile daha önemli olan şey ne biliyor musunuz? O demir gibi psikolojiye sahip olabilmek abi. Bakın size böyle 1-2 tane meşhur bir tweet göstermek istiyorum. Mesela bakın 2011'de tam 1700 Bitcoin'ini, 1700 tane Bitcoin'i tanesi 6 centten alıp 30 centte satan Greg Schoen çok üzülüyor mesela. Diyor ki keşke Bitcoin'lerimi 8 dolardan satabilseydim diye üzülüyor. Bir diğeri de diyor ki Bitcoin 14 dolarlarda stabilize oldu. Yükseliş için beklemekten ben çok yoruldum. Zararı kabul edip Bitcoin'lerimi satıyorum diyor. Bakın 14 dolardan satıyor Tom Randolph. Bu tweette de bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi? Bitcoin 14 dolarda stabilize oldu dedi ya, yani sabit kaldı, artık oynamıyor dedi. Aynen bir dönem 6000-6500 dolarlarda veya şimdilerde 9000 dolarlarda stabil kaldığı gibi böyle bir aslında benzer bir senaryo. Dolayısıyla burada müthiş bir psikolojik savaş var abi ve işte tam bu nedenle de oyunu gerçekten kuralına göre oynamamız gerekiyor. Zaten bakın ben şuna çok kızıyorum abi. Sizden önce 1000 defa yapılıp 1000 defa da aynı başarısız sonuç alınmış hataları oturup abi tekrar sizin de yaşamanıza, bunları tekrarlamanıza hiç gerek yok. Tabi eğer böyle Eren benim param çok abi, ben para kaybedebilirim, sorun yok demiyorsanız dostlar. Bakın bir yığın video var bunlarla ilgili. Özellikle kanalımda başlangıç seviye adlı playlistteki videoları muhakkak izleyin dostlar. Her biri deneyimlerle, başarılarla veya başarısızlıklarla ortaya çıkmış videolar. Şimdi 4. itirafıma da şöyle bam bam geçiyorum dostlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Bakın neyse ki diyorum ki her zaman böyle aklı ön planda tutan yanım ağır bastığı için hiçbir zaman coinlerle falan böyle duygusal bir bağ kurmadım. Ya şunu demedim mesela, diyenleri de çok gördüm. Ya batarsak da Ripple'dan batalım ya, ne olacak falan. Veya işte yıkarsa bizi Ethereum yıksın, yani inceldiği yerden kopsun falan. Bu tarz işin içerisine duygunun girdiği bağları kurmanızı ben size asla tavsiye etmem. Hiçbiri babanızın oğlu değil ama şimdi şöyle bir itirafta bulunacağım. Akşam 150 Satoshi'den aldığım coin ertesi gün öğlen tam 2000 Satoshi'yi görmüştü. Bakın 150, 300, 450, 600 falan demiyorum. Tam kaç kat kar, 2000 Satoshi'yi görmüştü. Ama ben satmamıştım abi. 2017 yılında oldu ve gerçekten şimdi dönüp öyle diyorum ki salak kafa yani, satsana. Bu olaydan çok fazla ders çıkardım ve karımı aldım, coinlerden paramı aldım, kaçtım abi. İyi
İyi ki de gerçekten öyle yapmışım. 2018'de Amerika'dayken falan Ethereum bakın 708 dolardı ve alsat yapıp kar yapıp çıkıyordum abi. O zaman mesela eğer şöyle düşünseydim, Ethereum en büyük ikinci coin olacak Bitcoin'dan sonra, işte en büyük altcoin olacak, şöyle olacak, böyle olacak, şöyle yükselecek tarzı haberlere kansaydım, şimdi 3-4 kat çöküşte böyle baş başa kalacaktım abi. Ben kendi adıma artık psikolojimi %80, %90 oranında iyi yönetebildiğimi düşünüyorum. Ama bunun tabii ki de asla hiçbir şekilde %100 olmayacağını da biliyorum. Çünkü insanız abi, limitleri olan varlıklarız ve 5. itirafıma da gelecek olursak, bakın yine yıl 2017'de, yani ben ne çektiysem 2017'de çekmişim ama sonrası gerçekten güzel geçti. Şimdi olay şu, ben bunu hatta canlı yayınlarda da anlattım. Tam böyle ayakkabımı çıkarıp eve girecekken tamamen bilinçsiz şekilde böyle 2 tıkla bir Bitcoin'likti sanırım XRP aldım dostlar. Sonra bir anda böyle ben ayakkabımı çıkardım, eve girdim, üstüm başımı değiştireceğim. Çatır çatır düşmeye başladı ve hani o saniyeler önce aldığın altcoin'in Bitcoin ve dolar karşılığını görüyorsun ya. Hayda dedim, yani eve girdim, ayakkabımı çıkardım ya, alt tarafı üstümü değiştiriyorum abi. Ayaküstü bana giriyor. Yani baktım hala düşüyor. Alelacele bir panikle sattım abi. Zarar ettim. Tabii ki de oturdum, hatta üşenmedim, tamam mı? Food'un kralını yaptım böyle. Aradaki farkı hesapladım ve gittim Türk borsasına yazdım ve 2-3 dakikada 8-10 bin liralık böyle bir zarar ettim, fark ettim dostlar. Fakat sonrasında tabii ki de şimdi konuyu diğer itirafıma bağlayacağım. Bitcoin'deki sabahtan akşama kadar olan döngüyü de keşfederek kendimize çok güzel kazançlar da elde ettim. Bakın o da neydi biliyor musunuz? 2017'de Aralık ayında vadeli Bitcoin işlemleri başlamadan önce Bitcoin Türkiye saatine göre sabah 9-10 gibi böyle en düşük seviyelerde gezerdi. Özellikle sabah 7-8 gibi. Saat öğlen 12'ye doğru yaklaştıkça yükselmeye başlar ve 2 gibi de en zirve noktasına ulaşırdı. Akşam 6'ya kadar düşmeye başlar ve akşam 7-8 gibi de tekrar yükselmeye başlardı ve bu çok nadiren değişirdi. Tabii ki de bunu böyle şu an uygulayın diye söylemiyorum dostlar. Yeni bir yükseliş sezonu geldiğinde, büyük yükseliş sezonu şöyle açıldığında dostlar, algılarımız açık olsun, etrafı iyi koklayalım diye söylüyorum. Aynı veya benzer bir denklem tekrar pekala kurulabilir. Yani bu işler de biliyorsunuz tarih tekerrürden ibarettir. Her neyse, şimdi 6. itirafıma gelecek olursak da o dönemlerde vay efendim işte falanca analist çıkıyordu, diyordu ki Bitcoin 2020'de 1 milyon dolar olacak. Olmazsa kendi bilmem neyimi yiyeceğim falan, hatırlarsınız, eskiler bilirler. Başkası da çıkıyor, diyor ki yok Bitcoin 1 sene içerisinde 500 bin dolar olabilir. 3 sene içerisinde bilmem kaç bin dolar olabilir falan. Aktif al sat yapmaya başladım. İlk zamanlarda bu haberlerin etkisinde gerçekten ben de kalmıştım ve büyük yükselişte yüksekten tutup çok daha fazla kar edecekten daha az karla yitirmişim dostlar, ama olsun. Bunların hepsi bana çok güzel ders oldu ve başta dediğim gibi kaybetsem bile üzülmeyeceğim rakamı eskisine göre yükseltebildim. Ama bu haberlerle ilgili bakın sizi ısrarla uyarmak istiyorum. Bakın Bitcoin tekrar 13 bin, 14 bin, 15 bin dolarlara yükselirse bu tarz haberler yine medyadan küçük yatırımcıya böyle pompalanmaya başlayacak. O zaman gelirse Eren demişti derseniz dostlar ki neden biliyor musunuz? Sebebi de şu: gitsinler abi küçük yatırımcılar global olarak işte pahalıdan Bitcoin alsınlar, sonradan işte beklesinler, daha çok yükselmiyor, sonra bir anda böyle bir aşağı çöküşte ellerindekileri avuçlarındaki ucuza satsınlar ve zarar etsinler. Tabii ki de oradan para başka yere gitsin dostlar. Olay bu. Her neyse, boğa sezonu dediğimiz yükseliş sezonlarında bu haberlere gerçekten kulak tıkamak lazım. Çünkü geniş düşünmek lazım abi. Bitcoin kişisel PR dediğimiz tanıtım içinde pekala kullanıyor. Tak çıkıyorsun, tamam, böyle Bitcoin 2 sene içerisinde 1 milyon dolar olacak diyorsun. Hemen bütün sektörde gerçekten böyle bir popülerleşiyorsun. Bunu söylerken de ne tür bir analizi ortaya koyabildiğin de maalesef pek bir önemi yok. 2 trading view çizdiriyorsun, tamam mı? Ortaya böyle çıkıveriyor. O yüzden bu tarz gelecekte şu rakam olacak, kesinlikle olacak diyenlerden gerçekten koşarak uzaklaşmak lazım. Ha, benim yaptığım gibi 2 sene önce ortaya koyulmuş ve uzun vadeli olarak hala şu an işleyen grafikleri hani dikkate alabilirsiniz dostlar. Bunları da zaten sizlerle videolarda paylaşıyorum. Ha, onda bile kesinlik yok. Bakın ama ne farkı var? Sallamasyon analizlere göre çok daha tutarlı. 7. itirafıma gelecek olursak da, evet şöyle bam bam gelecek olursak da dostlar, evet burada itiraf ediyorum, ben de FOMO yaptım. Geçmişte yaptım. Yani fırsat kaçıyor eyvah diyerek bilmediğim bir şeye böyle balıklamada aldım ve tabii ki de zarar ettim. Yine yıl 2017 abi. Gizli hazine diyerek satılan bir coin'i alelacele gidip Ether Delta aldım. Merkezi olmayan bir borsadan aldım. Sonrasında da tabii ki de ne oldu derseniz hüsran oldu. Yeniler bilmez ama diğer olay da şu: Bittrex borsasında NXT'nin Ignis airdrop'u olacaktı. Gittim onu da böyle alelacele aldım. Airdrop'tan bedava Ignis gelecek. Onları satacağım, kar edeceğim diye. Ignis airdrop'tan önce gerçekten
gerçekten fena yükseldi. Yani 27 dolar civarlarına çıktı. Ama ne oldu? Ne oldu? Golü biz Bitrex'ten yedik. Bitrex Bey, bakın çok değerli o Bitrex borsası, biz Ignis'leri bekliyoruz da versin. Airdrop bitti, Ignis'in suyu sıkıldı, düştü bilmem kaç 2-3 dolarlara falan. Ondan sonra anca verdi yani. O yüzden ondan sonra dedim ki bir daha normal cüzdanlar, işte airdrop'tur, fork'tur, bunları zaten destekliyorken gidip kendimi Bitrex gibi bir borsanın eline bırakmam dedim. Gerçi Binance, hatırlıyorum o dönemlerde Bitcoin Diamond'ları da hemen vermişti. O gün mesela çok karlıydı abi. Bitcoin'lerimi çektim Binance'e. Fork dediğimiz yarılanma gerçekleşti ve tak diye elimdeki Bitcoin'in 2 katı kadar Bitcoin Diamond'lar geldi ve baktım web sitesine, o dönem tırto abi, bir işe yaramaz. Daha böyle web sitesi iyi değil. Orijinal bir fikir de sunamıyor. Tanesini 84 dolardan yapıştırıp geçtim abi. Olay bu yani. Kısadan ise 2017'de gördüğünüz gibi bu işlere yeni başlarken ben de şimdilerde sizin belki de birçoğunuzun geçtiği yollardan geçtim. Hatta bu işi ben askerliğe de benzetiyorum abi. Canlı yayınlarda da söylemişimdir. Alt devreyken gerçekten sıkıntı çekiyorsun. Tüm ihale genelde sana kalıyor. Üst devre oldukça da birazcık böyle bir rahatlıyorsun dostlar. Bu işlerde gerçekten böyle önce bir dayak yiyorsun. Gerçekten önce bir dayak yiyorsun şöyle bir. Sonra işleri rayına oturtabilirsen kazanıyorsun ama dayak yerken de küçük rakamla girmek lazım ki hani küçük dayak yemek lazım. Bir böyle bir hani tokat yemek var, bir de böyle bir sol kroşe sağ kroşe yemek var dostlar. Olay bu. 2017 benim için öğrenme yılı olarak geçmişti ama 2017'de kaldı bu dostlar. 2018, 2019 ve 2020'de piyasalar ayı dediğimiz düşüş sezonundayken de shortlayarak kazandım ya da sakin kalarak, öncesinde fazla açılmayarak en az kaybedenlerden bir tanesi olduğumu da açık yüreklilikle söyleyebilirim. Mesela demin gizli hazine dendi diye bilmediğim bir coin'e bir anda böyle bir balıklama atladım dedim ya size 2017 yılında. Sonrasında marjin, kaldıraçlı işlemler falan, bunlara böyle bilmeden atlamadım. Dedim gizli hazine olayında bir hata yaptık. Aynı hatayı burada gerçekten bir daha tekrarlamanın hiçbir alemi yok dedim. Eğer atlasaydım kaldıraçlılarda da gerçekten dibi görebilirdim ve 8. itirafımda şu dostlar, hani burada itiraf denir mi bilmiyorum ama başkalarının analizlerini takip ettim. TradingView'de özellikle Bitcoin dolar paritesini açıp analizleri böyle çok sıkıca takip ettim. Fakat başkasının aklıyla hiçbir zaman alsat yapmadım. Şu gizli hazine olayını saymazsak o böyle bir gerçekten fail'dir. Bunu tüm samimiyetimde söylüyorum abi. Bakın Twitter'da hakkıyla analiz yapmaya çalışanlar bu konudan çok dert yanıyor mesela. Adam sürekli diyor ki mesela X kişisi sürekli minik rakamlarla alsat yapın diyor. İşte bu tarz tweetler atıyor. Ertesi gün de diyor ki bu coin'in teknik analizi güzel duruyor diyor. Altına da biri geliyor hemen damlıyor. Abi sen güzel dedin diye bütün paramı, neyim var neyim yok hepsini bastım diyor ama o kişi bunu demiyor ki. Yani sadece teknik analizi güzel duruyor. Sana daha öncesinde belki 100 defa minik rakamlarla deneyin, öğrenin diyor dostlar. O yüzden Twitter'da, YouTube'da adı ne olursa olsun takip ettiğiniz kişilerin genel fikirlerine bakın ve kesinlik bildiren her kişiden uzaklaşın abi. Kesinlik bu işlerde yok. Bu alemde kesinlik diye bir şey zaten doğduğu an itibariyle yok. Gerçekten başarılı diye tabir edilen analizlerin de başarı ortalaması %60, hadi %70'tir dostlar. Biri size gelip %100 kazandıracak abi. Bunun tersi hiçbir şekilde yok. Yani sen %100 kazanacaksın diye geliyorsa orada gerçekten bir bit yeni arayın. Ama toparlayacak olursak şu kişi al dedi, bu kişi sat dedi tarzı ben olaylara girmedim. Kendi aklımla hareket ettim. Çünkü iş hayatımdan biliyorum abi. Hata yapacaksam kendi hatamı yapmalıyım kafasında oldum ben hep. Çünkü işte kendi hatanızı sineye çekmek gerçekten daha kolay olabiliyor ama her şey güzelken, çiçekler, böcekler harikayken başkasının aklıyla da al sat yapmak güzel geliyor. Çünkü kazanıyorsun. Fakat iş böyle büyük zarar yapmaya geldiğinde onu sineye çekmek gerçekten çok daha fazla zor oluyor. Çünkü o noktada hesaplaşmalar, içsel hesaplaşmalar başlıyor ve diyorsun ki keşke kendi aklımla hata yapsaydım diyorsunuz. Bir de şunu söyleyeceğim, bakın bu fenomen denilen analistlerden de iyilerini seçmeye çalışın. Sürekli böyle sağa sola çatanları değil de işini gerçekten hakkıyla yapmaya çalışanlara bence odaklanmak lazım. İşine odaklananlara böyle bir daha dikkat etmek lazım dostlar. 9. itirafıma gelecek olursak da yine evet 2017 yılıydı. Bir dönem gece böyle saat kurup kalkıyordum ve alsat yapıyordum. Bu normal hayat akışınıza zarar veriyor abi. Bu eşittir FOMO'dur zaten. Eyvah bir yerlerde fırsat var ve ben bunu gece olursa bile, gece gündüz hiç fark etmez, kalkıp bu fırsatı yakalamalıyım demektir dostlar. Ama bakın kripto paralarda fırsat bitmez. Bunu öğrenmek lazım. Bunu aklımıza yazmamız lazım. Eğer siz böyle gece kurup saat başı kalkıp böyle Bitcoin, altcoin ne olmuş diye bakıyorsanız bu sizin hayat akışınıza gerçekten zarar
zarar verir. Sizin hayat akışınızı ele geçirmiş demektir. Biz bu alsat işini niye yapıyoruz abi? Bunu herkes kendine sorsun. Gerçekten sorsun. Hayatımız daha güzelleşsin diye yapmıyor muyuz? Eğer siz hayat akışınızı bozuyorsanız, hani aralarda tabii ki de olabilir. Kalkarsanız bakarsanız aralarda olabilir ama sürekli oluyorsa bu size gerçekten zarar verir. Ve bu videoda dostlar, bu videoda sizinle yıllar içinde oluşan kendi deneyimlerimi şöyle en samimi şekilde sohbet havasında paylaşmak istedim. Ben 2017'de gerçekten ders aldım. Bu deneyimler sonrasında da biliyorsunuz bu kanalı kurdum. İstedim ki başkaları bu hataları yapmasın. Sizin de bu tarz deneyimleriniz varsa lütfen yorum olarak aşağıya yazın dostlar. Ledger çekilişimizde biliyorsunuz Cuma günü yapacağız. Katılmak isterseniz hemen aşağıdaki formu doldurun. Kanalıma abone olun. Zile dokunun. Videolarımı beğenin ve yorumlarınızı da mutlaka aşağıya şöyle yağmur gibi yazın dostlar. Görüşürüz. Bam bam.